Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir King Shot videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere oyunda çok önemli bir yere sahip olan Viking İntikamı etkinliğini anlatacağım. Videoya geçmeden önce beni desteklemek adına videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle etkinlik hakkında sizlere kısaca birkaç bilgi vereyim. Etkinlikte ittifak bölgenizde herhangi bir yere bir Viking sığınağı atıyor ve bu sığınak 20 dakika boyunca tüm ittifak üyelerinize saldırıyor. Sizler bu saldırıları savuşturarak savunma puanı alıyorsunuz ve bu puanlar doğrultusunda etkinlikte bizim için en önemli ödül olan şef donanım yükseltme eşyalarını elde ediyorsunuz. Ben hemen sizlere şöyle etkinliğin arayüzünü göstereyim. Viking İntikamı etkinliğinin arayüzü bu şekilde. Burada zamanlayıcıyı, etkinliğin ne zaman başlayacağını klanınızdaki R5 ve R4'ler ayarlıyor. Genelde oylama doğrultusunda yapılıyor. Burada sıralamalar mevcut. İttifak sıralaması, kişisel sıralama. Burada da sıralamalara tekabül eden ödüller mevcut. Etkinlik arayüzü sizlere geldiği zaman bu ödülleri ayrıyeten tek tek kontrol edebilirsiniz. Benim sizlere vereceğim bilgiler bu sıralamada nasıl daha yükseklere, nasıl daha kolay ve hızlı bir şekilde çıkabileceğiniz. Etkinlik 3 günlük bir etkinlik. Birinci gün ve 3. gün olarak 2 kere katılıyorsunuz. Eğer birinciyi yapamazsanız üzülmenize gerek yok. İkinciyi yaparsınız. Orada da sıralamanızı yüksek tutup güzel ödüller kazanabilirsiniz. Ama tabii sizler için istediğim bu videodaki taktikleri uygulayıp her iki katılımınızda da yüksek sıralama yapıp daha fazla ödül alabilmeniz. Burada az önce bahsettiğim birinci ve üçüncü gündeki sıralama birbirinden farklıdır. Birinci günde aldığınız sıralama ayrı, ödülleri ayrı. Üçüncü günde aldığınız sıralama aynı, ödülleri ayrı. Bunun dışında şimdi vereceğim bilgiler sizlerin oyuna hiç para yatırmamış dahi olsanız yüksek sıralamalara ulaşabilmenize olanak sağlayacak. Öncelikle ittifakınızda, mevcut ittifakınızda kendinize yürüyüş adediniz kadar bir grup oluşturmanız gerekiyor. Örneğin sizlerin 5 yürüyüşünüz var. Mesela benim 5 yürüyüşüm var. Şöyle göstereyim. Aynen sol tarafta intikale bakarsanız. Benim 5 yürüyüşüm var. 6 kişilik bir takım oluşturmamız gerekiyor. Oluşturduğunuz takımdaki herkesin yürüyüş adedinin sizlerle aynı olmasına dikkat edin. Bunun önemini birazdan ben sizlere açıklayacağım. Şöyle ben mesela bizim grubumuzu sizlere pekiştirmek adına göstereyim. Burada 6 kişiyiz. Herkeste en az 5 yürüyüş var. Kendiniz dahil 6 kişi oluyorsunuz bu arada. Çünkü kendinize bir takviye birlik gönderemeyeceğinizden 5 kişi ayrıyeten. Eğer bu sayı 4 ise 5 kişi olacaksınız. Sayınız 6 ise 7 kişi olacaksınız. Bunun şeyi bu şekilde. Bunun dışında grubunuzu oluşturduktan sonra herkes birbirine konumları gönderiyor. Bu az önce gösterdiğim şu grupta. Konumlarınızı gönderdikten sonra tüm şehrinizdeki askerlerinizi eşitleyerek gruptaki arkadaşlarınıza paylaştırıyorsunuz. Yürüyüş sayınız az önce gösterdim örneğin 5. Sizler gruptaki bütün arkadaşlarınıza askerlerinizi eşitleyerek gönderdikten sonra onlar da sizlere aynı şekilde askerlerini gönderecek. Bu şekilde hem tüm yürüyüşleriniz dolu olmuş olacak hem de alacağınız taksiye sayısı maksimum seviyede olacak. Burada önemli olan bir diğer konu ve en önemli konulardan biri en güçlü 3 kahramanınızın kalede kalması lazım. Çünkü kendi kalenizi savunurken şehirdeki 3 kahramanın tüm yeteneklerini kullanabilirsiniz. Bunu da sizlere şöyle göstereyim. Buradan muhafız istasyonuna gelip şehir kısmından buradan şeylere bakabiliyorsunuz. Yerleştirdiğiniz şehirdeki kahramanları. Ben şu an kahramanlarımı toplayıcılık için farklı yerlere gönderdiğim için en güçlü kahramanlarım şu an kalede değil. Az önce bahsettiğim yetenekler kahramanınızın sağ taraftaki şu iki yeteneğinden bahsediyorum. Bu mitik kahramanlarda 3 tane oluyor. Örneğin Saul'un yeteneği işte savunma artışı, sağlık artışı, öldürücülük artışı gibi. Bu yeteneklerin tamamını kullanıyorsunuz. Sizlere destek olarak asker gönderen grubun üyelerinden sadece birinci sıradaki kahramanının ilk yeteneğini kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum sizlere arkadaşınız destek gönderdi. Burada birinci yeteneği sağlık artışı. 3 kahraman gönderse bile ilk sırada diyelim ki bu kahraman var. Bunu sadece şu birinci yeteneğini sizler kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kahraman işlemleri de bu etkinlik için bu şekilde yapılıyor. Buna göre ilerlerseniz burada öldürücülük, sağlık artışı gibi savunmaya gönderiyorsunuz çünkü askerlerinizi. Bu tarz kahramanlarınızı ilk sıralarda göndermeniz önemli. Onun dışında diğer bir husus da şehrinizde hiç asker kalmamalı. Çünkü Vikingleri savuştururken en çok puanı kendi kalenizi korurken alıyorsunuz. Kalenizde hiç asker olmadan kalenizi savunursanız maksimum savunma puanı alıyorsunuz. Burada ben sizlere puanlamayla alakalı şöyle kısaca bir gösterimde bulunayım. Örnek veriyorum 15. dalgadan bahsedelim. Burada Jairons arkadaşımızın kalesini savunmuşuz. Ben buraya kendimden asker gönderdim. Buradan 630 puan aldım. Burada benim kalemi savunmuşuz. Mesela burada benim kalemde bir tane bile askerim yok. Fakat 20.790 puan almışım.
Bir tane bile askerim olmamasına rağmen. Buradan savaş detayları dediğim zaman burada zaten görüyorsunuz. Sadece arkadaşlarım savunmuşlar. Ben sadece en güçlü 3 kahramanımla kalemde beklemişim. Bu şekilde maksimum puanı kendi kalemi savunduğum için aldım. Onun dışında diğer işte paylaştırdığınız 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi artık sizler kaç kişiyle paylaştırırsanız bunlara göre savunma puanları alıyorsunuz. Bunun dışında diğer bir önemli husus ise Vikingler sizlere saldırırken arkadaşınızın kalesindeki askerleriniz yaralanıyor. Fakat siz etkinlik bitene kadar askerlerinizi iyileştirmeyeceksiniz. Çünkü arkadaşınızın kalesinde yaralanan askerlerinizi iyileştirirseniz askerler sizlerin kendi kalenize bir daha geri döner. Ve bu yüzden kendi kalenizden aldığınız maksimum savunma puanı düşer. Bu da etkinlikten düşük puan almanıza yol açar. Çok önemli bir husustur bu. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Asla ama asla etkinlik bitene kadar askerlerinizi iyileştirmiyorsunuz. Etkinlik hakkındaki diğer bir husus Vikingleri başarılı olarak savuşturabilmeniz için saldırılarda savunan kalenin en az Vikinglerin %50'sini öldürmesi lazım. Çünkü etkinlik esnasında Vikingler kalenize sürekli saldırıyor ve her saldırıda daha da güçleniyorlar. Eğer %50'yi öldüremezseniz kaleniz yanıyor. 2 kere kalenizin yanma hakkı var. İkinci kez yandıktan sonra artık etkinlik sizin için bitmiş oluyor. Yani o günkü etkinlik, birinci ve üçüncü gün demiştim ya, o günkü etkinlik sizler için bitmiş oluyor. Bunu da hemen sizlere şöyle göstereyim. Burada mesela görüyorsunuz kayıp oranı %100. Yani burada %100'ünü tamamını barbarların öldürmüş. Vikinglerin tamamını öldürmüş. Bu arkadaşımızın kalesi yanmıyor. İşte bu %100'ünü öldürmüş. Bu %100'ünü öldürmüş. Burada mesela Jairons arkadaşımız %65'ini öldürmüş. Bu arkadaş muhtemelen bu 19. son saldırı. Bir saldırı daha alsaydı bu arkadaşımızın kalesi yanacaktı. Son bir saldırı daha olmadığı için bu şekilde %65 ile kurtarıyor. Bu şekilde kalesi yanmıyor. Bizler de bu şekilde onun kalesinden askerlerimizi çekmiyoruz. Sizin veya gruptaki arkadaşlarınızın kaleleri ikinci kez yandıktan sonra askerlerinizi geri çekip hızlıca kalesi yanmayan kişilere göndererek puan kazanmaya devam ediyorsunuz. Çünkü kalesi ikinci kez yanan kişiler daha doğrusu etkinlikten puan kazanamıyor. Etkinliğin 10. ve 20. dalgalarında Vikingler ittifak kalenize saldırıda bulunuyorlar. Orada da eğer fazladan birliğiniz veya yürüyüşünüz kaldıysa askerlerinizi oraya göndererek oradan da savunma puanı alabilirsiniz. Mesela bizler 6 kişilik bir gruptuk. Bizim 6 yürüyüşümüz var fakat 7 kişilik bir grup olmamız lazım. Diğer grup üyelerinde yeterli olmadığı için 6 kişide kaldık. Bir tanemsi fazla. Bizler burada herhangi bir rastgele bir arkadaşımıza askerimizi göndererek oradan savunma puanı kazanabiliriz. Ayrıyeten Vikingler 10. ve 20. dalgalarda 20 dalga var dediğim gibi 10. ve 20. dalgalarda buradaki çorak toprak karargahına saldırıyorlar. Bir de ayrıyeten çayır karargahı var. Oraya saldırıyorlar. Bu iki garnizonda da sizlerin askerleri bulunursa bu fazla birliklerinizi 10. ve 20. dalgalarda buraya gönderirseniz ayrıyeten fazladan savunma puanı kazanıyorsunuz ve etkinlikteki az önce göstermiş olduğum sizlere şöyle tekrar göstereyim. Sıralamada yükselmiş oluyorsunuz. Mesela ben şu anda etkinlikte 31. sıradayım. Buradaki önemli olan ödüller işte az önce gösterdiğim şuradaki yaldızlı iplikler ve saten. Çünkü bunlar bizim şefimizin donanımlarını yükseltmemiz için çok önemli, çok gerekli malzemeler. King intikamı etkinliği ile alakalı verebileceğim bunlar arkadaşlar. Etkinlik ile alakalı vermek istediğiniz başka bilgiler varsa veya farklı taktikleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.